Tarih bazen büyük ordularla, bazen tek bir yürekle yazılır. İnsanlık tarihi büyük kahramanların sessiz fedakarlıklarıyla doludur. Bu kahramanlardan biri de vatan aşkını her şeyin üzerine tutan bir kadındı. Türk milletinin tarihine yüreğiyle kazınan bu destanı gelin birlikte keşfedelim. 1857 yılında Erzurum'un Palandöken Dağları eteklerinde dünyaya gelen Nene Hatun, sıradan bir köyde büyümüştü. Küçük yaşlardan itibaren doğayla iç içe, zorlu bir hayatın içinde güç vermişti. Çocukluğundan itibaren içinde büyüttüğü o cesur yürek, onu ileride büyük bir kahraman yapacaktı. Ailesi ona vatan sevgisini ve fedakarlığı öğretti. Henüz genç bir kızken hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıkacağını öğrendi. Erzurum'un zorlu koşulları ona dayanıklılık ve mücadele ruhunu aşıladı. At binmeyi, kılıç kuşanmayı öğrendi ve toprağına bağlı, geleneklerine sahip çıkan cesur bir kız olarak büyüdü. O her zaman ailesinin gururu oldu. Ama kader Nene Hatun için bambaşka planlar yapmıştı. O zamanlar Anadolu'nun geleneklerine göre genç kızlar erken yaşta evlenir ve yuva kurarlardı. Nene Hatun da bu geleneği sürdürdü ve hayatının baharında evliliğe adım attı. Anadolu'nun bereketli toprakları gibi onun da yuvası çocuk sesleriyle dolmuştu. Çocuklarının neşesi evin her köşesine yayıldı ve Nene Hatun'un kalbini ısıttı. Onlara vatan sevgisini, merhameti ve inancı öğretti. Her akşam çocuklarına masal anlatır, onlara geçmişin kahramanlık hikayelerini aktarırdı. Bu hikayelerle çocuklarının yüreklerine vatan sevgisini ve insan sevgisini nakşederdi. Evi sıcaklığı ve misafirperverliğiyle herkes tarafından biliniyordu. Komşuları ve akrabaları her zaman onun evine gelir, onun misafirperverliğinden faydalanırdı. Kapısı her zaman muhtaç olanlara açıktı. Yoksul da kimsesizler onun evinde her zaman bir lokma ekmek ve sıcak bir çorba bulurdu. Nene Hatun sadece kendi çocuklarına değil, tüm Anadolu çocuklarına annelik yapıyordu. Onun şefkati ve sevgisi köyde tüm çocuklara ulaşırdı. Her çocuk onun kucağında kendini güvende hissederdi. Ama hayat Nene Hatun'a sadece annelik mutluluğunu tattırmayacaktı. Acıların kapıyı çalma vakti yakındı. 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu Rus ordusunun istilasıyla karşı karşıyaydı. 93 Harbi olarak bilinen bu savaş sırasında Aziziye tabisi düşman güçlerinin işgali altına girdiğinde şehir halkı büyük bir tehdit altındaydı. Sabahın erken saatlerinde Aziziye'nin düşman eline geçtiği haberi Erzurum'a yayıldı. Erkeklerin cephede olduğu bu günlerde geride sadece kadınlar ve yaşlılar kalmıştı. Nene Hatun'un ailesindeki tüm erkekler de cephedeydi. Ve bakıma muhtaç 3 aylık bir bebeği vardı. Fakat düşmanın Aziziye tabisini ele geçirdiği haberini aldığında diğerlerinin aksine o korkup sinmek yerine kimsenin gösteremeyeceği bir cesaretle ayağa kalktı. Henüz kundaktaki bebeğini bırakarak eline bir balta aldı ve Aziziye tabisine giden yolda Erzurum halkının da arkasına alarak yürümeye başladı. Bu yolculuk sadece bir tabyanın değil, bir milletin kaderini değiştirecekti. Nene Hatun Aziziye tablasına vardığında elindeki balta ile hiç beklemedikleri anda düşman askerlerin üzerine atıldı. Onunla birlikte gelen köylüler, kadınlar ve yaşlılar düşmanı püskürtmek için silahların, kurşunların ortasında savaştılar. Tüm Erzurum halkı Nene Hatun'un cesaretinden güç bulmuştu. Bir düşman askerinin elinden söküp aldığı tüfekle ön saflarda çarpışa çarpışa ilerleyen Nene Hatun, düşmana öyle bir korku salmıştı ki Rus askerlerini geri çekilmeye zorladı. İşte o andan sonra Nene Hatun'un adı sadece Erzurum'da değil, tüm Anadolu'da kahramanlıktan olmaya başladı. O sıradan bir kadının vatan için neler yapabileceğinin canlı kanıtıydı. Erzurum halkının gösterdiği bu kahramanlık Osmanlı ordusuna zaman kazandırdı ve şehrin düşman işgalinden kurtulmasına yardımcı oldu. Aziziye savunması Nene Hatun'un öncülüğünde Türk kadınının direnişinin bir sembolü haline geldi. Yıllar sonra 1919'da Anadolu yeniden işgalle karşı karşıya kaldığında 2 oğlunu cephede kaybettiği haberini alan Nene Hatun'un gösterdiği metanet ve cesaret tüm bir millete ilham verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin varoluş mücadelesiydi. Nene Hatun bu yeni direnişte de simge haline geldi. Artık o sadece Aziziye'nin kahramanı değil, Anadolu'nun direniş sembolüydü. Kuvayi Milliye'nin kurulmasıyla birlikte
halkın topyekün savunma anlayışı, Nene Hatun gibi kahraman kadınların destansı cesaretiyle taçlandı. Savaşlar sona erdiğinde Nene Hatun mütevazi hayatına geri döndü. Ancak o halkı tarafından asla unutulmadı. 1955 yılında Türkiye Cumhuriyeti ona en büyük onur ödüllerinden birini verdi. Yılın annesi olarak seçildiğinde hayatı boyunca vatanı için yaptığı fedakarlıklar Türk milletinin hafızasına kazınmıştı artık. Nene Hatun'un mirası sadece savaş alanında değil, hayatın her alanında kadınların gücünü simgeliyor. Bugün Türk kadını tıpkı Nene Hatun gibi vatanı için cesaretle mücadele ediyor. Bilimde, sanatta, siyasette, sporda her alanda başarıya koşuyor. Nene Hatun'un açtığı bu yolda yürüyen kadınlar onun ruhunu yaşatıyor. Asil milletimizin sevgisi, güveni ve doğasından aldığımız güçle görev yapmayı hedefimiz olarak kabul ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerin sembolü olarak hep birlikte and içeriz ki barışta ve savaşta, karada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde, milletime ve cumhuriyetime doğruluk ve muhabbetle hizmet ve kanunlara ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğime ve askerliğin namusunu Türk sancağının şanını canımdan aziz bilip icabında vatan